Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sebzeli tavuklu makarna tarifim var. İnanın o kadar pratik ve lezzetli bir tarif ki çok farklı bir yöntemle demleme usulü makarna yapıyoruz. Haşlamaya hiç gerek yok. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle sebzeleri yıkadım. Soğan, kırmızı kapya biberi ve yeşil sivri biber kullanıyorum. Tatlı yeşil biber. Soğanı küp küp doğruyoruz. Şöyle azar azar size doğrama şeklini göstereyim. Çünkü makarna içerisinde kesinlikle kalın ve büyük doğramıyoruz. Hepsi birlikte pişebilmesi için. Soğanları küp küp doğradım. Kapya biberini de bu şekilde ortadan bölerek ince ince kıyıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Makarnayı sebzeli denemediyseniz mutlaka bir de benim tarifimle deneyin. İnanın lezzetine bayılacaksınız. Yeşil biberleri de ortadan kesiyorum. Ve daha sonra yine aynı şekilde ince ince kıyıyorum arkadaşlar. Bütün sebzelerimizi bu şekilde hazır ediyoruz. Dilerseniz içerisine bir de acı kullanırsanız lezzetini ikiye katlamış olursunuz. Çocuklar acı sevmediği için ben acı kullanmadım. Evet, tavuk için but kullandım. Kemiksiz but kullandım arkadaşlar. Ben çok fazla göğüs etini bu tarz tariflerde sevmiyorum. Sadece çorbalarda kullanıyorum. Eğer siz de yumuşacık bir et olmasını istiyorsanız bu şekilde but eti kullanabilirsiniz. Beyaz yağlı kısımlarını her tarafını temizledim. Daha sonra küp küp doğruyorum. Kesinlikle büyük büyük doğramayalım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi beyaz yağlı kısımlarını, gereksiz yerleri temizleyelim. Tabi dilerseniz göğüs eti de kullanabilirsiniz. Gerçekten bu tarifimiz her türlü lezzetli olacaktır. Ben 3 parça tavuk kullandım. Yaklaşık 500 gram kadar tavuk kullandım arkadaşlar. Tavuk but. Kişi sayısına göre bu miktarı azaltabilirsiniz. Ben 4 kişilik yaptım. Şöyle kıymış olduğum tavukları da bir kenarıya aldım. Daha sonra pişirmek için tencereyi alıyorum. Isınmış tencereye tavukları aldım. Şöyle parçalıyorum. Birbirine yapışmış. Daha sonra kapağını kapatarak suyunu salıp çekinceye kadar pişireceğim. Öncesini bir tur karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Tamamen tavuklarımız suyunu çekmesini bekleyelim. Mutlaka kapağını kapatarak tavuklarımızın da yumuşamasını sağlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekti. Saldı pardon. Çekinceye kadar kavurdum. İçerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağı, dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu tarifimizi çok yakışacaktır. Yağını verdim. Şöyle karıştırıyorum. Artık soğanları ve biberleri de ekleyeceğim. Hepsi birlikte pişsin. Bir tane orta boy kuru soğan kullanıyoruz. Demleme usulü pilav gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Öncesinde haşlayıp suyunu dökmediğimiz için inanın ki çok lezzetli oluyor. Eğer vejetaryensanız kanalımda tavuk kullanmadığım makarna tarifim de var. Aynı demleme usulü. Şurayı yukarıyı kartına eklerim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sebzeleri de ekliyorum. Hepsini birlikte yumuşayıp pişinceye kadar pişiriyorum. Tamamen çiğ olarak da yapan var bu demleme usulü, sebzelerini ve salçasını, domatesi çiğ olarak yapan var. Ben çiğ sevmiyorum. Kavrulmuş daha lezzetli olduğunu düşünüyorum.
Onun için kavurarak yapıyorum. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Kavurarak mı daha lezzetli olur? Yoksa çiğden kullanınca mı daha lezzetli olur? Yoruma yazarsanız fikir olmuş olur herkese. Bir kaşık biber salçası ekledim. Biber salçasının rengi inanın muhteşem oluyor. Eğer biber salçanız çok böyle tatlı değilse lütfen domates salçasıyla karıştırmanızı öneriyorum. 2 tane domates ekledim. Domatesleri de küp küp doğrayarak içerisine ilave ediyorum. Sosum kıvamını alıncaya kadar şöyle bir 5 dakika kadar kapağını kapatarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi domateslerim suyunu saldı ve artık makarnaları ekleyerek hafif makarnayla da kavuruyorum. Daha sonra suyunu vererek tarifimizin yapımına devam ediyoruz. Bir paketten bir çay bardağı eksik makarna kullandım. Çünkü baktım şöyle gözüme çok geldi. Karıştırarak sıcak su ilave ederek pişirmeyi, kısık ateşte pişirmeyi bırakacağım. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Suyu sıcak kullandım ve makarnaların üzerine geçinceye kadar ekledim. Lütfen daha fazla eklemeyin. Makarnaların suyunu çekmeye başladı. Şöyle biraz karıştırıyorum. Kontrol ediyorum makarnaları. 2 dakika kadar daha bekleteceğim. Yumuşamış makarnalarım. 2 dakika kadar daha pişiriyorum. Daha sonra demlemeyi bırakıyorum. Öncesinde bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Karabiberi çok severim. Karabiberi ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Kapağını kapatarak biraz önce de belirttiğim gibi 2 dakika kadar daha pişirdim. Şöyle sizleri göstereyim. Demledim arkadaşlar. Bir 10 dakika demledim makarnamızı. Yine de sıcak çünkü video çektiğim için zamanım olmadığı için sıcak sıcak servis ediyorum. Siz lütfen bir 15-20 dakika dinlenmesine müsaade edin. Makarnamız o kadar lezzetli oldu ki hem kıvamı hem rengi muhteşem oldu. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Garanti veriyorum arkadaşlar beğeneceğinize. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Faydam dokunuyorsa ne mutlu bana. Şöyle yakından da göstererek iç dokusunu çatalla da sizlere sunmak istiyorum. Makarnamızın kıvamı harika oldu. Evet, siz videomun devamını izlerken ben de veda edeyim. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.